Derin vuruş mu yoksa siyasi bir gösteri mi? İran nükleer tesis saldırısının ardındaki karmaşık dinamikler, ABD'nin İran'ın derinliklerindeki nükleer tesislerine yönelik son saldırısını savaş başlıklarının dumanı tüterken askeri taktiklerden çok daha derin siyasi ve stratejik bir satranç oyununu ortaya koyuyor. Gözlemciler bu hamlenin İran'ın fiili nükleer kapasitesine etkisinin sınırlı olabileceğini ve asıl hedefin Washington iç siyasetindeki Siyonist lobi olarak adlandırılan kesimlerin beklentilerini karşılamak olduğunu tartışıyor. Gerçekten de yerin 100-150 metre altındaki korunaklı tesisleri konvansiyonel silahlarla etkisiz hale getirmenin muazzam zorluğu ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını çoktan başka yerlere nakletmiş olması bu saldırının mantığını ciddi şekilde sorgulatıyor. Peki bu hamle neyi amaçlıyordu? Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi yine dolu ve derin bir analizle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi sizlerden ricam başlamadan önce halen abone değilseniz abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve kısa da olsa bir yorumla eşlik etmeniz. Her zaman yanıt veremesem de tüm yorumlarınızı okuyorum ve yorumlarınız bana çok şey katıyor. Yapan bütün dostlara da samimi teşekkürlerimi sunarım. İran'ın başlıca nükleer tesisleri Natanz ve Fordov gibi muazzam jeolojik mühendislikle inşa edilmiş, yerin derinliklerine gömülü beton ve çelikten kalelerdir. Bu derinlik ve koruma onları geleneksel hava saldırılarına karşı son derece dayanıklı kılar. ABD'nin elindeki en güçlü konvansiyonel bunker buster sığınak delici bombaları bile GBU-57 MOB gibi bu derinlikteki ve sağlamlıktaki hedeflere tamamen imha edici bir darbe indirmekte zorlanabilir. Etkili olabilmeleri için direkt isabet etmeleri, tam olarak doğru noktaya vurmaları çok kritiktir. Çoklu vuruşlarla da aynı noktaya birden fazla darbe gerektirirler. Peki yapısal zayıflıklar, hedefin zaten belirli zayıflıklarının olması gerekebilir ki İran'ın tesislerinde bu yok. Bu koşulların sağlanması istihbarat, zamanlama ve hava üstünlüğü açısından da büyük zorluklar içerir. Saldırının biraz zor bir hamle olarak görülmesinin teknik temeli de budur. Bu tür bir saldırı tesisi tamamen yok etmekten çok geçici olarak işlevsiz kılabilir, girişleri kapatabilir veya belirli ekipmanlara zarar verebilir. Kalıcı ve kesin bir imha garantisi vermekten uzaktır. İran'ın da aslında beklenen ama beklenmeyen hamlesi, uranyumun kayboluşu, saldırı ihtimali ortaya çıkar çıkmaz İran'ın yaptığı açıklama mantık çerçevesinde tam olarak beklenen bir adımdı. Zenginleştirilmiş uranyum stoklarını başka gizli ve muhtemelen daha da güvenli yerlere nakletmek kolay değil, bunca yılın emeği var ortada. Bu nükleer programını korumak isteyen herhangi bir devletin alacağı temel önlemdir. Peki neden? Kaynakların kıymeti, uranyum zenginleştirme teknolojik olarak karmaşık, zaman alıcı ve oldukça maliyetli bir süreçtir. Yıllar süren çabalar ve büyük yatırımlar sonucu elde edilen bu malzeme programın kalbidir. Bir de risk yönetimi kısmı var. Potansiyel bir saldırı tehdidi karşısında bu değerli stokları korumasız veya bilinen bir tesiste bırakmak akıl dışı olurdu. Göz göre göre gelen tehlike karşısında bunu ortada bırakacaksın ifadesi bu mantığı mükemmel özetliyor. Dispersal yani dağıtma stratejisi de var. Kritik malzemeleri ve ekipmanları farklı ve bilinmeyen yerlere dağıtmak bir saldırının tüm programı çökertme şansını büyük ölçüde azaltır. İran'ın bu stratejiyi zaten uzun süredir uyguladığı da biliniyor. Bu sebeple saldırı gerçekleştiğinde hedef tesiste İran'ın en değerli nükleer malzemesinin çoktan orada da olmama ihtimali çok yüksekti. Saldırı fiziksel olarak tesisin altyapısına zarar vermiş olsa bile nükleer programın kalbine yani zenginleştirilmiş uranyum stoklarına doğrudan bir darbe indirmiş olma ihtimali çok düşük.
Tabii bu da ABD iç siyasetindeki hamleleri sorgulatıyor. Siyonist lobi ve Trump işte bu teknik ve stratejik gerçeklerin ardından saldırının asıl motivasyonunun ABD iç siyasetinde aranması gerektiği tezini de güçlendiriyor. Özellikle eski başkan Biden'ın adı anıldığında bu dinamik daha da belirginleşerek ortaya çıkıyor. Netanyahu ve İsrail lobisiyle yakın ilişkiler de ortada. Trump yönetimi İsrail Başbakanı Netanyahu ile tarihi düzeyde yakın ilişkiler kurdu. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması, Golan Tepelerinin ilhakının kabulü, İran'a yönelik maksimum baskı kampanyası gibi adımlar ve İsrail yanlısı lobiler, bunlar genelde Siyonist lobi olarak anılıyor ve evanjelik Hristiyan seçmenler üzerinde son derece olumlu karşılandı beklediğimiz gibi. Tabii işin seçim dinamikleri kısmı var. Trump yeniden başkanlık yarışına hazırlanırken bu kritik seçmen bloklarının desteğini sıkı sıkıya korumak ve harekete geçirmek zorunda. İran'a yönelik sert bir askeri hamle özellikle İsrail'i doğrudan tehdit olarak gören bu kesimlerde büyük bir coşku ve sadakat yarattı ve güçlü bir semboldür bu. Bir de güçlülük ve kararlılık imajı meselesi var. Saldırı Trump'ın İran'a karşı diğer adaylardan daha güçlü ve kararlı olduğu imajını pekiştirmek için de kullanılıyor. Konuşmak değil, yapmak retoriğiyle de gayet güzel örtüşüyor. Trump ve destekçileri Biden yönetimini İran'a karşı yumuşak kalmakla nükleer anlaşmaya dönme çabalarıyla İran'ı güçlendirmekle de suçluyordu. Böyle bir saldırı bu eleştirileri somutlaştırır ve Trump'ın yolunun doğruluğunu kanıtlar gibi pazarlanabilir. Trump'ın işi zaten pazarlamak. Peki bu sembolik bir zafer mi, stratejik bir kazanç mı? Bu bağlamda saldırıyı salt askeri bir operasyondan ziyade güçlü bir siyasi mesaj olarak okumak da mümkündür. İsrail ve destekçilerine sinyal, ABD, İran'ın tehdidine karşı İsrail'in yanında durmaya ve eyleme geçmeye hazırdır. Bu İsrail iç siyasetinde de Netanyahu gibi sertlik yanlısı figürlere destek sağlar. Ve tabii ki Siyonist lobiye. Bu işin bir de ABD içindeki şov ve medya kısmı var. Özellikle Trump yanlısı medya ve seçmen tabanında İran'da vuruldu mesajı somut sonuçlardan bağımsız olarak güç gösterisi olarak pazarlanabilir. İran'a caydırıcılık mesajı tabii burada sorgulanmaya oldukça açık. Saldırı İran'ın kırmızı çizgilerini test etmek ve onu daha saldırgan adımlar atmaktan caydırmak amacı da taşıyor olabilir. Bu ucu açık bir denklem. Ancak İran'ın genellikle bu tür saldırılara misillemeyle yanıt verdiği, bazen de dolaylı yollardan ve bölgesel gerilimi tırmandırdığı tarihsel olarak her zaman görülmüştür. Bu caydırıcılık İran'ın nükleer programını durdurmaktan çok belki biraz yavaşlatabilir veya daha da gizli bir hale getirebilir. Sonuç karmaşık bir denklem. İran'ın derinliklerindeki nükleer tesislere yönelik ABD saldırısı basit bir askeri hesapla açıklanamayacak kadar karmaşık bir olaydır. Teknik açıdan yerin 100-150 metre altındaki korunaklı bir hedefi konvansiyonel silahlarla tamamen imha etmenin zorluğu ve İran'ın çoktan kritik malzemeleri nakletmiş olma olasılığı gerçekten çok ama çok yüksektir. Bu da saldırının İran'ın nükleer kapasitesine etkisinin sınırlı ve geçici olacağını ortaya koyuyor. Bu saldırının maliyet ve etkinliği ve askeri mantığını da sorgulatıyor. Özellikle Trump bağlamında saldırı daha çok ikna edici bir şekilde ABD iç siyasetindeki güçlü İsrail yanlısı lobilerin ve seçmen bloklarının beklentilerini karşılamaya, Trump'ın İran düşmanı ve İsrail dostu imajını güçlendirmeye yönelik sembolik ve siyasi bir hamle olarak görünüyor. Hedef İran'ın fiziksel tesislerinden çok ABD'deki siyasi manzarayı şekillendirme amacı taşıyor. Bu hamle İran'ın nükleer programını durdurmak yerine daha da derinlere saklanmaya ve belki de misilleme yapmaya kadar da itebilir. Gerçek bir stratejik kazançtan çok iç siyasette kısa vadeli bir galibiyet ve bölgede artan bir gerilim de getirebilir.
Görünen o ki füze ateşinin gürültüsü Washington'daki siyasi hesapların sessiz ama belirleyici vızıltısı tarafından bastırılıyor. Saldırının kalıcı sonuçları siyasi mesajların gölgesinde kalmaya mahkum gibi görünüyor. Sabredip buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.